Merhaba aslanlar, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Şimdi Temmuz ayının önce bir giriş enerjilerine bakalım. Temmuz ayına içsel bir yoğunluk, geri planda gelişen farkındalıklar ve güçlü sezgilerle giriş yapıyorsunuz. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda, haritanızın 12. evinde. Bu dönem dış dünyadan biraz uzaklaşmak, içinize dönmek ve ruhsal derinliklerinize temas kurmak için harika fırsat sunuyor. Kendinizi yalnız hissetmek yerine bu zamanı şifalanmak, geçmişle yüzleşmek ve ruhsal olarak büyümek için değerlendirin. Geri planda yürüttüğünüz işlerde beklenmedik şekilde büyüyebilir. Merkür ise burcunuzda sizleri sözlü olarak öne çıkarıyor. Düşünceleriniz dikkat çekiyor. Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyebiliyorsunuz. Ancak Merkür'ün Plüto ile yaptığı karşıtlık özellikle ilişkilerde ya da ortaklık konularda baskıcı ya da manipülatif bir enerjiye açık olduğunuzu gösteriyor. Güç savaşlarından uzak durun, fikirlerinizi ifade ederken empatiyi elden bırakmayın. Neyse ki Satürn'ün Merkür'e yaptığı destekleyici açı var. Ciddi konuşmalar, sağlam fikirler ve uzun vadeli zihinsel projeler için oldukça yoğun bir zemin yaratıyor. Bu açı sayesinde zor görünen meseleleri olgunlukla ve kararlılıkla ele alabilirsiniz. Mars ve Ay ise Başak Burcu'nda 2. evinize güçlü bir hareketlilik getiriyor. Maddi konular, kazanç planları ve kişisel değerlerle ilgili somut adımlar atma zamanındasınız. Harcamalarınıza dikkat etmeli, aceleci yatırımlardan uzak durmalısınız. Bu dönemde çalışkanlık ve detaylara dikkat sayesinde gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Venüs ile Uranüs ise Boğa Burcu'nda kariyer alanınızda sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilir. Ani bir iş teklifi, yöneticilerle ilgili beklenmedik gelişmeler ya da mesleki alanda sıra dışı bir karar alma ihtimaliniz var. Bu etki altında özgürleşmek ya da yaratıcı bir yol seçmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Satürn ve Neptün de Koç burcunda. Ruhsal inançlarınız, dünya görüşünüz ve uzun vadeli hedefleriniz üzerinde yeniden yapılanmanızı destekliyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ya da hayat felsefenizle ilgili önemli bir içsel dönüşüm yaşayacaksınız. Ne istediğinizi netleştirmek için daha fazla içe dönmeli ve büyük resmi görmelisiniz. Ay düğümlerimiz ise Balık Başak aksında sizlere bir yıl boyunca sahip olduklarınıza bağımlı kalmadan teslimiyet ve sezgilerle yeni yollara yönelmeye davet ediyor. Kontrollü davranışlar yerine güvenmeyi ve çözülmeyi öğrenmeniz gereken bir ruhsal gelişim planı. Son olarak da Güneş ve Mars arasında da destekleyici açılar var. İçsel dönüşümünüzü maddi güvenceye dönüştürme kapasitenizi arttırıyor. Hayatın görünmeyen alanlarında attığınız adımlar ilerleyen dönemde size somut başarılar olarak geri dönebilir. Sonuç olarak Temmuz ayı sizler için sahnede değil, sahne arkasında ışık yaydığınız bir dönem. Sizi yavaşlatan bu enerji aslında sizi derinleştiriyor ve yeniden doğmaya hazırlıyor. Temmuz ayı giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgili yükselen aslanlar, Temmuz ayı sizin için sahneye hazırlık dönemi gibi. Ayın ikinci yarısında Güneş sizin burcunuza geçecek ve tüm ışıklar üzerinizde olacak. Ancak bu geçiş öncesinde perde arkasında kalmış konular, ruhsal hazırlıklar ve bazı tamamlanmalar gündeminize oturuyor. 4 Temmuz'da Uranüs ve Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşuyor. Bu kavuşum kariyer alanınızda beklenmedik gelişmelere, ani tanınma ya da yön değişimlerine yol açabilir. Üst düzey insanlarla ilişkilerde sürpriz destekler alabilirsiniz. Aynı gün Satürn de duran pozisyona geçiyor ve retroya hazırlanıyor. Maddi konularla ilgili bazı ertelenmiş borçlar, alacak verecek meselesi yeniden masaya yatırılacak. Ortak kazançlar alanında geçmişe dönük yüzleşmeler olabilir. 5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni insanlarla tanışabilir. Eski dostlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Aşk ise arkadaş çevresinden gelebilir. Özellikle grup etkinliklerinde kalbiniz hızlanabilir.
8 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu geçiş uzun yıllar sürecek, 7 yıl gibi ve sizin sosyal çevre, gelecek planları ve arkadaşlık arayış anlayışınızı tamamen dönüştürecek. Yepyeni bir çevreye dahil olabilir, teknolojik projelerde aktif rol alabilirsiniz. Aynı zamanda hedeflerinizi yeniden belirleyeceğiniz bir döngü başlatacak. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay ise iş ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızla ilgili bir aydınlanma getiriyor. Güneş sizin bilinçaltı alanınızda yer alırken bu Dolunay görünmeyeni görünür kılabilir. Arka planda dönen olaylar açığa çıkabilir, iş yerinde bir görev sona erebilir ya da sağlıkla ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ay düğümleriyle oluşan mistik dörtgende bu sürecin ruhsal bir anlam taşıdığını gösteriyor. Kendinizi geri çekerek, iç sesinize kulak vererek daha fazla şey başarabilirsiniz. Bu dönem biraz belirsizlik, yön kaybı yaşatabilir. 13 Temmuz'da Satürn, Uranüs ve Plüton arasında destekleyici açılar olacak. Bu destekleyici açı kariyer, ortak finanslar ve sosyal çevreniz arasında sağlam temeller atabileceğinizi gösteriyor. Özellikle kriz yönetimi gerektiren durumlarda kontrollü hareket etmeniz size avantaj sağlayacaktır. 16 Temmuz'da Güneş ve Ay arasında uyumlu açılar var. İçsel denge, ruhsal güçlenme ve aileyle olan bağların kuvvetlenmesi açısından şifa enerjisi taşıyan bir gün. Bilinçaltı çalışmaları, geçmişi affetmek, içsel yenilenme gibi konular ön planda olabilir. 18 Temmuz'da Merkür sizin burcunuzda retroya başlıyor. Bu dönemde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Eski planlar yeniden gündeme gelebilir. Daha önce ertelediğiniz sunumları, projeleri elden geçirebilirsiniz. Ancak dış görünüşünüzle ilgili radikal değişimlerden kaçınmanızda fayda var. Özellikle 10 Ağustos'a kadar imaj değişiklikleri, önemli imzalar ve büyük konuşmalar için dikkatli olun. 21 Temmuz'da oldukça sert açılar devreye giriyor. Mars ve Güney Ay düğümü eğitim, iletişim ve yakın çevre alanınızda birleşiyor. Aynı anda Venüs bu noktaya kare yapıyor. İlişkilerde fikir çatışmaları, eski sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Güneş Kiron karesi ise yurt dışı eğitim ve hukuki konularda zorlayıcı bir sürece işaret ediyor. Neyse ki Güneş ile Uranüs'ün uyumlu açısı sayesinde kariyer alanında beklenmedik fırsatlar sizi destekleyebilir. 23 Temmuz'da Güneş burcunuza geçiyor. İşte şimdi yeniden doğuyorsunuz. Işığınız artıyor. Görünürlük kazanıyorsunuz. Kendinizde güveniniz yükseliyor ve dikkatleri üzerinize çekmeye başlıyorsunuz. 23 Temmuz'da Güneş ile Plüton arasında bir karşıtlık başlıyor ve 29'una kadar da devam edecek. Bu etki ilişkiler alanında güç savaşlarını, kontrol sorunlarını gündeme getirebilir. Partnerinize güç mücadelesine girmemeye özen gösterin. Bırakmakta zorlandığınız durumlar varsa bu süreç dönüşüm fırsatı da sunabilir. 24 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu sizin kişisel yılınızın gerçek başlangıcı. Kendinize dair yeni kararlar alabilir, hayata bakış açınızı tazeleyebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Ancak bu yeni ay Plüton karşıtlığı nedeniyle bazı zorlayıcı yüzleşmeleri de beraberinde getirebilir. Güçlü olmakla sert olmak arasındaki farkı ayırt etmelisiniz. 25 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında bir kare açı oluşuyor. Arkadaş çevreniz ve iletişim alanınızda gerilim yaratacaktır. Sosyal ortamlarda tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Eleştirilerle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu geçiş sizi biraz daha içe döndürecek. Sezgileriniz güçlenecek. Eski aşklar rüyalarınıza misafir olabilir. Ancak Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açı duygusal olarak zorlanabileceğini de gösteriyor. Özellikle gizli ilişkiler, platonik duygular ya da geçmiş hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Sevgili yükselen aslanlar, Temmuz ayı sizler için hem bir kapanış
hem de görkemli bir açılış zamanı. Kendi ışığınıza sahip çıkın. Geçmişi onurlandırarak geleceğe güvenle adım atın. Gökyüzü size cesur olmanız için destek veriyor. Verimli bir ay, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.